Ben GTA oyunlarını çok seven birisiyim. Aslında GTA oyunlarından ziyade açık dünya aksiyon oyunlarını seven birisiyim. Ve Mafya serisi de konseptiyle beraber vermiş olduğu oynanış özgürlüğüyle beni her zaman tavlayan bir oyun serisi olmuştu. Mafya serisinin son yani üçüncü oyunu Mafya 3'ü de geçenlerde bitirme fırsatı buldum. Ve bu videoda biraz Mafya 3 hakkında konuşacağız. Videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Utku. Oyunumuzda savaş dolu yıllardan sonra nihayet evine New Bordeaux'a dönen Lincoln Clay'nin şehrin başında olan Marcano ailesinin Lincoln'un içinde olduğu zenci mafyasını katletmesinden sonra bürüdüğü intikamı ve şehrin başına geçip şehri terk etmek arasındaki seçimini görüyoruz. Evet, yine çok uzun bir cümle oldu. Umarım anlamışsınızdır. Tabii ben hikayeyi oldukça özet bir şekilde anlattım. Ancak bu süre zarfında birçok seçim de yapmanız gerekecek. Lincoln ile her karakteri ayrı ayrı tanımayı ve kime güvenip güvenilmemesi gerektiğini öğreneceksiniz. Sevdiklerinizi korumayı, işinize yarayacak herkesi sorguya çekmeyi ve bölgeler ele geçirdikçe de ileride ne yapabileceğinizi seçeceksiniz. Lincoln'un oynadığımız bu hikayesinde dipten en üst seviyeye büyük bir yükselişi var diyebiliriz. Sizlere anlattığım bu hikayenin aktarılış biçimini öncelikle çok beğendim. Belgesel tadında anlatılan oyun sahne aralarında kontrolü bizlere veriyor ve belgeseldeki kişilerin bahsettiği olayları bizler bir nevi canlandırmış oluyoruz. Benzer mantık önceki oyunlarda da aslında yok değildi ama bu oyunda daha detaylandırılmış ve güzel bir hava katmış. Bunlar dışında karakterimiz Lincoln'un oldukça başarılı hazırlandığını ve eskilerden bildiğimiz karakterlerle de hikayesinin güzel yerlerde birleştiğini söyleyebilirim. Burada demek istediğim olay aslında tabii ki de Vito Scaretta'ydı. Kendisini ikinci oyunda görmüştük. Daha doğrusu ikinci oyunun başrolüydü. Önemli bir yapı taşı olarak Mafya 3'te de tekrar karşımıza çıkıyor. Mafya 3'ün teknik kısımlarına gelecek olursak, oyunun açık dünyası önceki oyunlara göre bana daha çeşitli ve detaylı geldi. Çoğunluk pek beğenmese de açıkçası açık dünyayı ben beğendim. Hikayeye uymadan bile saatlerinizi geçirebileceğiniz canlı bir açık dünya var. Grafikler ve atmosfer de bence gayet iyiydi. Sinematikleri de beğendiğimi söyleyebilirim. Oynarken bize yardımcı olan araba çağırma, silah aracı desteği ve Vito'nun adamlarından yardım alma gibi özellikler kesinlikle olması gereken türden güzel özelliklerdi. Bu arada aralarda çalan hayranı olduğum caz ve blues türünde şarkılar da gönlümü kazandı. Her iki oyuna girer girmez Jimi Hendrix şarkısı duyduğumda zaten bu oyun benim gözümde 1-0 önde başlamıştı. Görevler esnasında diğer oyunlardaki gaza getirici şarkılar yerine bu tonda şarkılar görmek kesinlikle ayrı bir hava katmış. Belki herkesi çekmedi ama en azından beni çekmeyi başardı. Şu ana kadar oyunu aslında güzelce övüyor gibi görünüyorum ama gelelim ki oyundaki en büyük probleme: görevler. Kesinlikle en sevmediğim kısım birbirini sürekli tekrarlayan görevler ve birbirinin aynısı görev tasarımları. Oyunda aralarda gelen büyük ve oynaması keyifli uçmalı kaçmalı yanarlı dönerli görevler dışında sürekli bölgeleri çökertmek için birilerini sorgulama ya da öldürme gibi sıkıcı ve tekrar görevler yapıyoruz. Artık bir süre sonra sadede gel ve şu işi hallet Allah'ın cezası diyor insan kendi içinden. Bütün bunlar dışında düşmanların, hele ki polislerin oldukça kolay bir şekilde canımızı götürmesi, bizi yakalaması, çatışırkenki ufak tefek bug'lar ve her saniye halkın polisi arayıp işimize çomak sokması gibi oyunu zorlaştırıcı şeyler. Bütün bunlar ve birbirinin aynısı saçma sapan görevler birleştiği zaman maalesef Mafya 3'ün etkileyici yanları kendini sürekli unutturmuş oluyor. Kesinlikle bu senaryonun daha toplu, özet ve biraz daha kısa bir sürede çok daha güzel bir şekilde aktarılabileceğini düşünüyorum. Baştan sona düşününce karakterler de fena değil ki ana karakter gayet iyi bir motivasyona sahip. Yardımcı karakterler desek hadi onlar da fena değil. En azından oyunda belli başlı kısımlarda ağırlıkları var. Oyuna önceki oyunlardan farklı olarak gelen yeniliklere bakacak olursak onlar da güzel bir hava katmış. Ama maalesef hikayenin aktarılış kısmı bizi finale götürmeye çalışan görevlerin zorlama olması ve oynarken illallah ettirmesi bütün bu güzelliklerin etkisini en azından benim gözümde ortadan kaldırmış oldu. Oyunu bitirdikten sonra böyle bir durum yaşanmasaydı muhtemelen bilgisayarın başından çok memnun ve Lincoln'un intikamı ile ben de bir o kadar mutlu ve rahat bir şekilde kalkacaktım. Ama maalesef hoşuma gitmeyen bu tatsız durumlar oyunu beğenemememe yol açtı.
serinin önceki oyunları ile olan bağlantısı için ve hadi bu oyunda serinin son oyunu artık bitireyim ben de bunu gibi bir düşünce için oynarsanız oynayın. Bir de siz tadın derim. Ama kusursuz bir mafya oyunu oynamak istiyorsanız Mafya 3 maalesef bunu sizlere veremiyor. Ve maalesef ki benim diyeceklerim de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve aynı şekilde kanalıma abone olup videomu paylaşmayı unutmayın. O halde ben kaçar. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. You think you're a tough guy?